Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle narsist dindarlar nasıl olur konuşacağız. Daha öncesinde zaten narsistik durumlarla ilgili çok fazla bilgi vermiştim. Narsist nedir, nasıl olur, narsistlerin egosantrik dönemden çıkamamaları, narsistlerin ilişki yönetimindeki tutumları gibi birçok kere canlı yayınlarda olsun, DM'lerde, cevaplarda, soru cevaplarda olsun zaten bunları aydınlatmıştım. Fakat dindar narsistler toplumda gerçekten azımsanmayacak kadar fazla oldukları için bu konuya aslında özel olarak değinmek ve bunu aslında mercek altında incelemek istedim birazcık. Şimdi hepimizin başına gelmiştir ve hepimiz maruz kalmışızdır dindar narsistlere. Birçok kere bana sormuşsunuz da dindar narsistler nasıl oluyor, nasıl tutumları var ve biz nasıl davranmalıyız diye. Bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Çok defa söylenilen şey işte narsist bir insana onun tutumuyla davranırsam bu savaşı ben kazanırım gibi bir takım sorular soruyorsunuz ve bir takım yöntemler icat etmeye çalışıyorsunuz onlarla başa çıkabilmek adına. Bir kere tereciye tere satılmaz. O konuda onu bir kenara kaldırıp koymanız gerekiyor. Bu tarz tutumlarla, narsistlerle baş edemezsiniz. Onun bana davrandığı gibi ben de ona davranayım gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü onlar artık bu işin erbabı. Yani onlar bu hayatı bu şekilde yaşadıkları için siz olmayan yani var olmayan bir şey, bir döngünün içine girip onunla savaşamazsınız. Bu iş onun kendisine ait olan bir duygu durum çünkü. Şimdi dindar narsistler nasıl olur? Bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Bir kere dindar narsistler sadece onlar dindarmış gibi, sadece onlar din algısına, dindeki yasaklara, dindeki işte uygunluklara vakıfmış gibi, sanki onlara özel dinde bir takım durumlar varmış gibi davranıyorlar. İşte kendi ibadetlerini ön plana atıcı ya da işte ben çok dindar olduğum için ya da benim gerçekten Allah'la ya da işte Tanrı ile aramda özel bir bağ olduğu için ben böyle bir hayat yaşıyorum. O sanki ışıltılı bir hayatın içindeymiş de ve buna sebep olan şey sadece onun Tanrı ile arasındaki bağymış gibi gösterme. Sonrasında senin yapmış olduğun bir takım ibadetleri, gerçekleştirmiş olduğun bir takım dini fiilleri daha küçümseme, daha az görme, kendisiyle kıyas yapabilme yeteneği. Yani şu kadar rekat namaz kılıyorsun ama bu kadarı daha eftaldir. Sen bilirsin tabii de gücün varsa bence o kadar zekat ver. Hani sen az veriyorsun bana kalırsa ya da ben her vakitte camideyim. Şimdi seni görüyorum sen ayda yılda bir gidiyorsun. Olmaz. Böyle olmamalı tarzında. Bazen komik gelebilecek. Bazen de gerçekten kendinizi onların karşısında özellikle savunmasız bir bireyseniz hayatın içinde. Ya ben bir şeyleri eksik yaptığım için mi aslında başıma bir sürü şey geliyor? Ya da ben hata yaptığım için mi ben sürekli sınanıyorum bir takım şeylerde diye kendinize sormaya başlarsınız. O yüzden dindar narsistlere yaklaşımınız bir kere çok soft, olabildiğince de gerçekten sınırlı ve mesafeli olmalı. Şimdi dini konular, bu arada narsist deyince, dindar deyince aklınıza sadece tırnak içinde Müslüman gelmemeli. Yani Musevi biri de bunu yapıyor olabilir. Katolik Hristiyan biri de bunu yapıyor olabilir. Bunun hiç alakası yok Müslümanlıkla. Biz tamamen burada insan canlısından, onun duygu durumundan, onun otoritesinden bahsediyoruz. Böyle durumlarda yapmanız gereken şey tabii ki araya sınır koymak. Yani o sınırı koyarken de kendinizden çok ödün vermeden ve o sınır üzerinde, bunu her zaman söylüyorum, o sınır çok ciddi emek istiyor bir kere. Yani onu öyle ben hemen pat diye sınır koydum gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Özellikle narsist bir bireyle yaşıyorsanız eğer, hele hele aynı evin içindeyseniz, yani bu bahsettiğim kişi sizin dedenizse, babanızsa, ebeveyninizse eğer, sınır koymak orada çok oldukça zor bir durum. Ya onu böyle çok kolaymış gibi algılanmasını istemiyorum. O gerçekten profesyonel destek isteyen, onun üzerinde çalışılması gereken bir konu bu. Şimdi böyle insanlar sizin dediğim gibi ebeveynleriniz ve büyükleriniz de olabilir. İşte sen günahkarsın, sen bizden farklısın, sen başkasın gibi tutumlar olduğu sürece, hele dediğim gibi beraber yaşarken orada kendinizi korumanız oldukça zor. Çünkü narsistler zaten sizin eksiğinizi bulup sizi oradan vururlar. Yani narsistin avlanma üslubu odur zaten. Avcılığı oradan gelir. Yani o yarayı, o boşluğu,
o belki Tanrı ile arandaki o kavgayı, çatışmayı gördüğü anda doğada bir hayvanı avlar gibi kokusundan, nefesinden, renginden hemen tanıyıp o noktadan avlamaya kalkar sizi. Yani en basitinden insanlar tartışmalı ve çatışmalı olabilirler inandıkları şeylerle de. İnsan inançlarıyla da kavga edebilir. Edemez diye bir şey yok. Bu beşersin. Yani ne üstünsün ne alçaksın. Sen bir beşersin. Kafan karışacak, ayağın kayacak, düşeceksin, kalkacaksın, yorulacaksın, hissedeceksin, duracaksın. Nefes alacaksın. Nefes almayı unutacaksın zaman zaman. Bunlar gelecek senin bu hayat serüveni içinde başına. Bunlar geldiği zaman ve sen gerçekten hep mi beni buluyor ya deyip her seferinde beni mi bulmalı? Ya Allah'ım neden? Tanrım neden? Ya Rabbim niçin? Dediğinde birilerinin bak isyankarsın diye sana farklı bir bakış açısıyla senin yaşadığın durumu sana göstermesi bir yerde senin o narsizme maruz kaldığını gösterir. Ben hayatımda hiç bunları yapmam. Hiç isyan etmem. Şikayetim yoktur. Kendi içimde yaşar giderim ama aslında orada bir mükemmeliyetçilik devreye sokuyor karşı taraf o narsistik tutumla. Yani Allah'a sığınıp dua edersen her şeyi halledebilirsin. Ne diyor? İşte sabırla benden isteyin. İşte şununla namazla benden isteyin. Bunu yapmadığın için böyle. Ya da keşke benden örnek alsan gibi tutumlar bir zaman sonra aslında sizi İnandığınız şeylere yaklaştırmak yerine inandığınız şeylerden uzaklaştırmaya ve ayrıştırmaya başlar. Bir ergene çatışmasının, kendiyle içsel çatışmasının en nirvanada olduğu bir zamanda, kendini aradığı bir süreçte ve serüvenin içindeyken, senin camiye gitmen gerek. Atıyorum senin bu pazar ayine katılman gerek. Cemevinde şunu yapman gerek gibi söylemler o ergeni bir yerde aslında bir yerlerden ayrıştırıp, uzaklaştırıp, bir tarafa yaklaştırıp, bir tarafa bıçak çekmeye zorlar. İşte bizim taraftar olma bilincimiz maalesef toplumda her gördüğümüz başörtülüyü bir tarafa ait zannetmemiz, her başı açık insanı görüp onun bir tarafa ait olduğunu hissetmemiz. Bence bu toplumun yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Tarafsız olamıyoruz maalesef. Yani apolitik olamıyoruz mesela. Mutlaka bir politik görüşümüzün olması gerekiyor. Mutlaka o dinle siyaseti birbirinin içine katıp karıştırıp bir ezogelin çorba yaratmamız gerekiyor. Sebebini bizler de anlamış değiliz ama buna maruz kalınmasından yana değilim. İnsanlar apolitik de olabilirler. İnsanlar görüşlerini kendi içlerinde yaşayıp yansıtmak da istemeyebilirler. İnsanlar başörtülü psikolog da olabilirler. Ateist de olabilirler, deist de olabilirler, Müslüman da olabilirler, Katolik de olabilirler. Yani bütün bunları harmanladığınız zaman zaten eğer bu kadar fazla renk olmamış olsaydı dünya üzerinde, pardon dünya neden var olacaktı? Hepimiz aynı renk olsaydık, hepimiz bir mor lavanta olsaydık, gülün ne önemi kalacaktı? Yani üretim nasıl olacaktı, tüketim nasıl olacaktı, çatışmalar nasıl olacaktı, iyi kötü dengesini nasıl kuracaktık, adalet nasıl olacaktı, terazide bütün bunlar nasıl oturacaktı? Hiçbirinin bir anlamı ve bir mantığı olmayacaktı. Bütün bunlar bir anlama gebe olduğu için varlar. Çünkü bunların bir anlamı var. Dünyanın bir anlamı var. O yüzden narsistik dindarlara bakış açınızı eğer bu yönde değiştirirseniz, yani onun narsistik bir yapıda olduğunu biliyorum ama o zaten hayatın anlamını bilmiyor. Kendinizi bununla rahatlatmaya çalışın. Çünkü narsistik dindarlar toplumun her yerinde, onlar en iyileri, onlar her tarikata üye, onlar her yerde çok zekat alıp veren, onlar da yasaklar, kanunlar, kurallar hep ön planda. Onlar mükemmeliyetçi, onlar mükemmel, onlar bilir. Onlar aslında dini pazarlar, onlar satar aslında bu dini. Sizler sadece oturup şöyle bir dinlersiniz ama sizi de sınıflandırır tabii ki. Sen A'sın, sen B'sin, küme küme yapar, seni iyi yapar, seni kötü yapar. Ve bunu da toplumun içinde, belki insanların içinde eleştirel bir dille sana yansıtır. Çünkü neden? Orada bir egosantrik bir şey yaşaması lazım. Yani çocukluğuna geri dönmek değil bu aslında. Bütün narsistler çocuktur. Ya onlar büyümeyen bir çocuk.
O belki 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş ama o büyümemiş bir çocuk zaten. Onu eğer öyle kabul edebilirseniz, gerçekten bunu kabul etmek böyle bazen çok zormuş gibi duruyor ama maruz kaldığınızda daha iyi kabul edebileceğinize inanıyorum ben. Çünkü insan birinci yaşadığı şeyde, onunla yaşadığı olayda şöyle bir sudan çıkmış balık gibi kalabilir ama ikinci de, üçüncü de artık bir zaman sonra ona alışıp ya hayır bu doğru bir tutum değil deyip kendi yolunuza devam edebilirsiniz. Bence toplumda dikkat edilmesi gereken bir nokta. Mümkünse eğer ailenizde, etrafınızda bunu yapan, buna maruz kalan insanları da görüyorsanız lütfen profesyonel desteğe yönlendirin arkadaşlar. Kendi kendilerine bu durumu gerçekten geçiremiyorlarsa, bunun sonuçta bir tavsiyesi, bir kitabı, narsistlere şöyle davran, böyle bir şey söz konusu değil. Öyle olduğu için, çünkü onu yetiştiren aile de bir narsist olabilir. Bir narsistten doğmuştur ve bir kurban değil de narsist olmuştur. Bunu bilemeyiz. O yüzden mümkün olduğunca profesyonel desteğe yönlendirin. Toplumdaki dindar narsistlere çok fazla dikkat edin. Neye inanıyorsanız, her neye inanıyorsanız onun peşinden gitmeye gayret edin. Gülüşünüz inancınızdır. Duruşunuz aslında bir zaman sonra kaderinizdir bu hayatta. Sizin imajınız toplumdaki diğer imajlardan, toplumdaki diğer insanların size baskıladığı ve uygun gördüğü bütün elbiselerden çok daha önemli. Bazı şeyleri elbiseye, kıyafete, ibadete, inanca indirgememek gerekiyor. Çünkü onlar o kadar kutsal ki gerçekten onları bir kalıba sokmak demek, bence onları çok küçültüp değersizleştirmek demek. Bu konuda dikkatli olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.